2007 yılında bir oyun çıktı ve tüm dünyaya şu soruyu sordurdu. Bilgisayarın bunu kaldırabilir mi? Oyun dünyasının grafik devrimi simgesi oldu. Ancak yıllar sonra bir soru daha ortaya çıktı. Crysis 4'e ne oldu? Crysis serisi, oyun dünyasında yalnızca bir nişan alma deneyimi sunmaktan çok öteydi. 2007'de çıkan ilk oyun, dönemin bilgisayarlarını sınırlarına kadar zorlayan muazzam grafikleri ve yenilikçi oynanış mekanikleriyle dikkat çekti. O dönem pek çok oyuncu, sadece bu oyunu oynamak için bilgisayarlarını yükseltmek zorunda kaldı. Crysis kaldırır mı sorusu, teknoloji meraklıları arasında popüler bir tartışma haline geldi. Bu büyük başarının ardından Crysis 2 ve Crysis 3 geldi. Seri, Nanosuit adı verilen özel zırh sistemiyle oyunculara görünmezlik, süper güç ve hız gibi yetenekler sunarak oyun dünyasında iz bıraktı. Hikaye, sadece uzaylı istilasını değil, insanlığın teknolojik ilerlemelerle olan karmaşık ilişkisini de ele alıyordu. The whole human race to wake up. Ancak 2013'te çıkan Crysis 3'ten sonra seri uzun bir sessizliğe gömüldü. Yıllar boyunca yeni bir oyun ya da serinin geleceğine dair net bir açıklama yapılmadı. Zamanla oyun sektörü büyük değişimlere uğradı. Açık dünya oyunları yükseldi, canlı servis modelleri popülerleşti ve mikro ödemeler sektörü dönüştürdü. Bu süreçte pek çok oyuncu, Crysis geri dönecek mi sorusunu sormaya devam etti. Çünkü Crysis yalnızca bir oyun değil, grafik teknolojisinin sınırlarını zorlayan bir dönüm noktasıydı. Whose face are you wearing under that helmet these days, Prophet? Do you even have a face anymore? I see it now. 2022 yılında ise beklenen duyuru geldi. Geliştirici stüdyo Crytek, resmi olarak Crysis 4 üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu açıklama, oyun dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Sosyal medyada yoğun paylaşımlar yapıldı, YouTube'da analiz videoları yayınlandı, forumlar yorumlarla doldu. Herkes aynı şeyi konuşuyordu. Crysis geri dönüyor. Bu duyuru için kısa bir tanıtım videosu yayımlandı, ancak bu video daha çok bir konsept tanıtımı gibiydi. Oynanış görüntüleri içermiyordu. Yine de kesin olan bir şey vardı. Crysis 4 gerçekten geliştiriliyordu. Fakat zaman geçtikçe ilginç bir durum ortaya çıktı. Aylar geçti, sonra yıllar ve ortada ne detaylı bir fragman vardı ne de gerçek oynanış görüntüleri. Genelde büyük bir oyun geliştiriliyorsa, geliştirici firmalar zaman zaman ekran görüntüleri, teknik demolar ya da geliştirici günlükleri paylaşır. Ancak Crysis 4 cephesinde neredeyse tam bir sessizlik hakimdi. Bu durum, hayranlar arasında endişe yaratmaya başladı. Forumlarda şu sorular soruluyordu. Oyun iptal mi edildi? Geliştirme durmuş olabilir mi? Her şey yolunda mı? Bu sorular 2024 ve 2025 yıllarında gelen haberlerle daha net bir cevap bulmaya başladı. Crytek, finansal olarak zor bir dönemden geçtiğini duyurdu. Şirket, artan geliştirme maliyetleri ve sektörün değişen yapısı nedeniyle bazı projelerini askıya aldığını açıkladı. Bu projelerden biri de Crysis 4'tü. Resmi açıklamalarda oyun iptal edildi denilmedi, beklemeye alındı ifadesi kullanıldı. Bu, oyunun tamamen ortadan kalkmadığını ancak şu an için aktif geliştirme sürecinin durduğunu gösteriyordu. Aynı dönemde Crytek,
çalışanlarının yaklaşık %15'ini işten çıkardığını açıkladı. Bu yalnızca bir proje kararı değil, şirketin genel olarak küçülmeye gittiğinin bir göstergesiydi. Pek çok deneyimli geliştirici şirketten ayrıldı veya başka stüdyolara geçti. Bu da Crysis 4'ün geleceğini daha da belirsiz hale getirdi. Çünkü büyük oyun projeleri sadece bütçeyle değil, onları hayata geçiren deneyimli ekiplerle ayakta kalır. Peki Crytek neden böyle bir karar aldı? Bunun arkasında oyun sektöründeki büyük dönüşüm yatıyor. Günümüzde tek oyunculu, hikaye odaklı büyük bütçeli oyunlar çok pahalıya mal oluyor ve geri dönüşleri her zaman garanti olmuyor. Buna karşın çok oyunculu canlı servis mantığıyla çalışan oyunlar uzun süreli gelir kaynağı oluşturabiliyor. Crytek de stratejik olarak bu yöne kaymayı tercih etti. Kaynaklarının büyük bölümünü başka projelere aktardı ve Crysis 4 arka plana alındı. Bugün geldiğimiz noktada durum net ama bir o kadar da karmaşık. Crysis 4 resmi olarak iptal edilmiş değil. Yani proje dosyaları hala mevcut, fikirler ve taslaklar muhtemelen Crytek'in arşivlerinde duruyor. Ancak aktif geliştirme süreci durmuş durumda. Bu da şu anlama geliyor. Oyun teknik olarak yaşıyor ama fiilen ilerlemiyor. Bir rafın üzerinde bekleyen, doğru zamanı bekleyen bir proje haline gelmiş durumda. Peki bu oyun bir gün gerçekten geri dönebilir mi? Teorik olarak evet. Eğer Crytek finansal olarak toparlanır, yeni bir yatırım alır veya sektördeki koşullar değişirse Crysis 4 tekrar masaya yatırılabilir. Oyun tarihinde buna benzer örnekler var. Yıllarca rafa kaldırılıp sonradan tekrar hayata döndürülen projeler oldu. Ancak bunun ne zaman ve nasıl olacağını bugün kimse net olarak söyleyemiyor. Belki de en acı gerçek şu. Crysis 4 şu anda oyun dünyasının en büyük hayalet projelerinden biri haline geldi. Var olduğunu bildiğimiz ama bir türlü göremediğimiz bir oyun. Bekleyen, sessizce kaderini izleyen bir proje. Bir zamanlar bilgisayarım Crysis kaldırır mı diye soruyordum. Şimdi ise çok daha hüzünlü bir soru soruyoruz. Crysis gerçekten geri dönebilecek mi? Crysis 4? Belki hiçbir zaman. Ama bir şey kesin, bu hikaye hala tamamen bitmiş değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve kanala destek olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Mobil izleyenler, hype göndererek videonun daha fazla kişiye ulaşmasına katkı sağlayabilir. Desteğiniz kanalın büyümesi için gerçekten çok değerli. Teşekkürler.